Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çay yanına yakışan çok lezzetli bir tarif vereceğim sizlere. Evde bulunan malzemelerle uygulayacağız bu tarifi. Öncelikle tarifimizin malzemeleri 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı maya. Burada 1 yumurta tüm var, bir de ikinci yumurtanın beyazı var. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt var. Burada da 3 su bardağı unumuz var ama kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Şimdi yoğurma kabımızın içerisine teker teker sıvılarımızı alıyoruz. Mayamızı da ilave ediyorum. Toz şekerimiz, tuzumuzu koyuyorum ve sirkemiz. Şimdi bu karışımı şöyle 2-3 dakika bir karıştıracağım. İlk etapta burada 3 bardak unumuz vardı. Unumuzun yarısını koyuyorum. Kontrollü ilave edelim. Kalan diğer yarısını da ilave ediyorum. Yarım bardak daha ilave ediyorum. 3,5 bardak oldu. Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Bakın şöyle yumuşacık ama ele de yapışmıyor. Makinayla bir 5-6 dakika yoğurttum. Elle yoğurursanız çok daha fazla yoğurun. Çünkü yoğurma mayalanmasını da etkiliyor. Şimdi ben bunun üzerini kapatacağım ve 1 saat mayalanmasını bekleyeceğim. Mayalandı. Şöyle ben bunu ikiye keseceğim. İki ayrı beze yapıyorum. Yumuşacık, çok güzel bir hamur. Evet, şimdi bu iki bezemizi ayrı ayrı tepsi büyüklüğünde açacağız. Şimdi açabildiğimiz kadar ince açalım. Bu büyüklükte yeterlidir aslında. Şimdi ben bunu oklavaya saracağım. Temiz bir bezin üzerine alıp koyacağım. Şimdi ikinci yufkayı açmaya başlayacağım. Erittiğim katı yağım var. İçerisine çok az, şöyle nasıl diyeyim, 2 yemek kaşığı katı yağ, 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi bunu şöyle her tarafına gelecek şekilde süreceğim. İkinci yufkamızı üzerine seriyorum. Şimdi bunun üzerine de yağ süreceğim. Şöyle bir ucunu aldım ortaya. Yine yağ sürüyoruz. Diğer ucu da onun üzerine kapattım. Her tarafına sürdüğümüz yağ gelsin, ona dikkat edelim. Son ucu da kapatıyorum. Artık üstüne yağ sürmüyoruz. Hamurumuzu şöyle nazik bir şekilde alıp koyuyoruz. Şimdi üzerini kapatacağım ve buzdolabında şöyle bir yarım saat kadar içinde koyduğumuz yağın donmasını sağlayacağım. Buzdolabında yarım saat dinlendirdiğim hamuru tezgahıma alıyorum. Şöyle hafif yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Çok aşırı bastırmayalım. Yavaş yavaş yapalım.
yarım santim kadar inceltiyoruz hamurumuzu. Mümkün olduğunca kare veya dikdörtgen yapalım. Şimdi ben bunları şöyle uzun şeritler halinde kesiyorum. Şimdi bu uzun kestiğim şeritlerden kareler çıkartıyoruz. Kare parçalar. Şimdi şöyle normal ketçap arkadaşlar. Şöyle biraz kaseye sıktım. İnce dilimlenmiş 2 dilim sosis. Üzerine çok eriyen bir peynir seçmeyin. Bu civil peynir derler, bilirsiniz muhakkak. O peynirden şöyle ufak bir dilim koydum. Şöyle elime alayım. Şöyle iki ucu biraz çekiyorum. Çok bastırmanıza gerek yok. Yani illa kapatacağız diye bir kural yok. Şöyle iki ucunu bir araya getiriyorum. Şimdi fırın yolculuğu başlıyor. 180 dereceye ısıttığım fırına gönderiyorum. Sosisli hamur işi atıştırmalıklarımız bitti. Çok güzel oldu. Gerçekten çayın yanına çok yakışacak bir tarif. Denemenizi isterim. Memnun kalacaksınız. Gayet güzel oldu. Gayet de güzel piştiler. Şöyle bir tanesini bakın, yumuşacık ama aynı zamanda çıtır çıtır da. Gayet güzel. Nefis bir lezzet. Sizler de yapın, sizler de deneyin. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.